Evet, herkese merhaba. Bugün Castigliano teoremi ile ilgili bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Bu teorem genelde makine mühendisliğinde ve inşaat mühendisliğinde karşımıza çıkıyor. Modulus of Elasticity'den malzemenin elasticity özelliğini kullanarak e, yaklaşım sergiliyoruz temel olarak. Sorumuz şu şekilde bir kiriş e, mekanizması var. Köprü tipi. Başlayalım okuyalım. For the traction use Castigliano method e, to determine the vertical deflection of point C. İşte e, bu kiriş sistemi için Castigliano metodunu kullanarak e, işte dikey vertical deflection'ı dikey C noktası için belirleyin diyor. All members are equal length, area and modulus of elasticity L, A and E. İşte bu her bir parçanın uzunlukları, e, alanları ve işte modulus of elasticity, elastik modülleri e, birbirine eşit ve sırayla işte uzunluğu L, alanı A, modulus of elasticity işte elasticity E olarak belirtilmiş. Ve bizden işte deflection, vertical deflection'ını bulmamızı istiyor. Şimdi bu soruda bizim temelde kullanacağımız iki formülasyon var. Bunlardan işte ilki şu. E, Castiglione second teorem. İkinci Castiglione teoremi. Bu bize ne söylüyor? Diyor ki deflection eşittir del e, U bölü del pi. Yani e, işte strain enerjinin e, işte e, P'ye göre türevi, kuvvete göre türevi bize deflection'ı verir diyor. E, İkincisi de işte axial loading, eksenel yüklemelerdeki total strain. Total strain'e neden ihtiyacımız var? Buradaki del U'nun yerine yazacağız. İşte şu del U'yu bu kısımdan elde edeceğiz. Şuradan da çıkarıma bakarsak formülasyonda bizim strain enerjimizin 1 bölü 2 F kare L AE'ye eşit olduğunu söylüyor. Bu şekilde biz strain enerjiyi hesaplayabiliyoruz. Burada zaten F dediği şey bizim mesletimize uygulanan kuvvet. Şu P. İşte biz bu iki formülasyonu kullanarak bu soruyu çözeceğiz. İnceleyeceğiz, bir yaklaşım geliştireceğiz. Şimdi çözüme geçelim. Şimdi bizim öncelikle strain enerjiyi hesaplayabilmemiz için bir moment equation işte moment hesabı yapmamız gerekiyor. Bunun için şu şekilde C noktasından aşağı doğru bir P kuvveti uyguladığımızda B ve D destek noktalarında bir kuvvet oluşur. İki tane kuvvet oluşur. Bunları FBY ve FDY şeklinde yukarı yönlü, bu aşağı doğru bastığı için bunları yukarı yönlü ifade edebiliriz. Daha sonrasında her iki nokta için moment hesabı yaparız. B için moment hesabı yaptığımızda şu kısımda B'yi destek olarak kabul edip şu FD kuvveti yukarı yönlü bir kuvvet uygulanır. Kuvvet çarpı B'ye göre momenti. Şu her bir uzunluk L olarak ifade edilmiş. 2L yani. Şurada da göreceğim şekilde. Bu aşağı doğru P kuvveti çarpı şu BC uzunluk L'ye eşit olacak. Buradan FD'yi çektiğimizde P bölü 2 olarak FD'yi buluruz.
Aynı şekilde D'ye göre moment aldığımızda şurayı destek noktası olarak kabul edip e, işte FB'ye çarpı yukarı yönlü kuvvet çarpı şu uzunluk BD 2L eşit olacak. C'den P'ye doğru kuvvet aşağı ifade uygulanıyor. L uzunluğunda da e, çarpılacak ve buradan işte FB'yi çektiğimizde P bölü 2 aynı şekilde FB'yi de ifade edebiliriz. Şimdi bu temel B ve D için moment hesabını yaptıktan sonra e, B her bir nokta için bir kuvvet eşitliği e, e, yazmamız gerekiyor. Çünkü biz şu formülasyonda ifade ettiğimiz, şu kısımda ifade ettiğimiz e, delta U'yu yazarken şuradaki e, F kare L AE kısmındaki F'i yazabilmemiz için bu e, bu e, kirişlerin her birine işte uygulanan gerilmeyi teker teker hesaplamamız gerekiyor. Yani BC'deki, BC'deki, GH'deki, HD'deki, CD'deki her bir çubuktaki gerilimi e, bu formülasyonda yazıp toplam strain enerjiyi hesaplamamız gerekiyor. B noktasından başlarsak eğer şu iki çubuktaki gerilmeyi yazarız. Sonra G'ye geçersek zaten şu ikisini biliyoruz. Şunu ve şunu hesaplarız. Daha sonrasında şu C ve C'yi yazarsak şu ikisini hesaplarız. H'ı da yazarsak şu sonuncuyu hesaplarız. Ve son D noktasını hesaplamamıza gerek kalmaz. Yani B, G, C, H işte ifade edersek oradaki e, kuvvetleri bizim için yeterli olacaktır. Bir de bunların yönlerini işte mesela BG için kuvvet yönünü ifade ettiğimizde TBG olarak ifade etmiş ama bunun mesela e, tam tersi yönde de olabilir. Ben yukarı olarak alsam bile eğer tam tersi bir kuvvet e, negatif değer çıkarsa anlamam gerekiyor ki bu TBG tam tersi yönde. Zaten B'yi incelediğimizde göreceğiz. Ee, bu bu gösterdiğim örneğim. Şimdi B noktası için incelemeye başladığımızda T FB'ye zaten destek kuvveti. Bu sağa doğru çeken TBC şu kiriş ve BG. İki kısımda bir gerilme oluşuyor. Ee, ve şu şekilde ifade ettiğimizde FB'ye şu TBG'nin e, vertical yani dikey bileşenine eşit oluyor. Şu açı zaten sinüs ve bu 60. Sinüs şu yukarı sinüse çarptığımızda TBG'yi şu yukarıdaki FB'ye eşit olması gerekiyor. Yazdığımızda aşağı yönü TBG çarpı sin 60 eksi FB'ye eşit olmuş oluyor. E, denklemimizi yazdığımızda buradan TBG'yi yalnız bıraktığımızda eksi FB'ye bölü sin 60'tan FB'mizi de zaten biliyoruz. P bölü 2 buradan bulduk zaten. E, eksi P bölü 2 sin 60'tan eksi 0,575 P geliyor. Bu da bu kuvvetin tam tersi yönde bir gerilme oluşturduğunu gösteriyor. Yani aşağı doğru bir gerilme oluşturduğunu gösteriyor. Zaten bu köprü bağlantılarında temel gerilim şu şekildedir. Yani şu compression'dır, aşağı doğrudur. Bu da zaten biz yukarı doğru kabul etsek de yönün negatif gelmesi bunun aşağı doğru compression olarak gerildiğinin göstergesidir. Tekrardan gelelim bu sorumuza. Burada devam ettiğimizde TBG kosinüs 60 artı TBC
sıfıra eşit oluyor. Burada şuradaki TBG, şu açı 60. Onu da yazalım. Şu kısım ım, şu kısım 60. Buradan ekle. Şekiller şu. Şu kısım, şu açı 60. TBG çarpı cos 60, şu aşağı bileşeni, yataydaki horizontal bileşeni. Ee, bu bunun artı TBC sıfır eşit olması gerekiyor. Yani birbirlerinin nötrlemesi gerekiyor karşı karşıya geldikleri için. Buradan da TBC'yi çekersek TBC'miz de 0.2885P'ye eşit oluyor. Şimdi B'yi incelediğimizde TBG ile TBC'yi bulduk. Yani şu ikisini bulduk. İlki bu, ikincisi de bu. İşte daha sonraki noktayı incelediğimizde e, bir kirişinin daha gelmesini hesaplayacağız. Buradan G noktasına geldim, yukarı uçtaki. G noktasındaki TBG'yi bulmuştuk. Şimdi GH ile GC'yi hesaplayacağız. Şimdi G noktası için e, eksi TBG çarpı sin 60. Yani şu çarpı sin 60. Şurası 60 olduğu için sin, sin 60. Eksi e, TGC çarpı sin 60 eşit. Bunun sin 60'ın, burası da 60 olduğu için şurası 60, burası da 60. Yani vertical dikeyde bir eşitlik kuruluyor. Ve formülasyon ve birini karşı tarafa attığımızda TGC'nin eksi TBG'ye eşit olduğunu görüyoruz. Zaten biz TBG'yi hesaplamıştık. TBG dediğimiz değer 0.577p. Buradan TGC de 0.577p geliyor eksilisi olduğu için yukarıdaki. Daha sonrasında bir de yatayda eşitlik yazıyoruz. Onun için de eksi TBG çarpı cos 60. TBG'miz burada. Cos 60 ile şu e, yataydaki bileşenini yazıyoruz. TGC çarpı cos 60 da şu. Şunun yataydaki bileşeni. Bir de zaten TGH yatayda olan bir kuvvet var zaten. Onu da eklediğimizde bunların bileşkesinin de sıfıra eşit olması gerekiyor. Buradan TGH'ı çekersek şu TGH'ın gelmesini buluyoruz. O da eksi 0.77P'ye eşit oluyor. Sonra aşağı noktadaki C noktası için aynı eşitliği yapıyoruz. Burada da aynı şekilde yatay ve dikeyde bir eşitlik, iki eşitlik kurarak şu bilmediğimiz TCH'ı ve TCD'yi yalnız bırakarak P cinsinden ikisini eşdeğerini yazıyoruz. Şunları zaten TGC ile TBC'yi yukarıda hesapladık. C noktası için yazdığımızda buradan TCH şu bileşen e, 0.577P geliyor. Aynı şekilde TCD'yi de e, yazdığımızda TCD'yi de zaten yatayda yazıyoruz. Şunun işte burası 60. İşte TCH çarpı cos 60. Burada yazdığımız gibi nerede TCH? TCH çarpı cos 60 şurası. İşte buradan da işte GC'si var. Şurası da 60 zaten. Burayı da aynı şekilde alacağız. TGC çarpı cos 60 diyeceğiz buraya da. TGC çarpı cos 60. Sadece yönleri farklı. Bu sağa doğru, bu sola doğru mesela e, yöneliyor. Onun için birine artı diğerine eksi yazıyoruz. Sonra eşitli bunların toplam bileşkesinin sıfır eşit olması gerekiyor. Birbirlerini sıfırlamaları gerekiyor. Buradan TCD'yi çektiğimizde şu kuvveti 0.2885P geliyor o da.
Sonra son noktaya geliyoruz. Sadece gelmesini bilmemiz gereken HD kaldı. GH'ı biliyoruz. CH'ı biliyoruz. Onları bunların işte yerine yazdığımızda TGH zaten THD çarpı cos 60 eşit olması gerekiyor. E, T G ikincisi de zaten bu e, şu iki bileşkenin birbirini götürmesi gerekiyor. Şimdi eksi TCH çarpı sin 60 bunun uzak bileşkesi şu kısım HD'nin sin 60'ına eşit olması gerekiyor. Burada birbirinin bu da sıfıra eşit olacak. Aslında burayı mesela aşağı doğru çekmişiz ama şurada da görebileceğimiz şekilde burada tension oluşuyor. Burada compression oluşuyor ki bunlar farklı yönlerde olsun ki birbirini sıfırlayabilsin. Burada özellikle farklı yönde belirttim. Farklı yönde olmasına rağmen birinin işareti negatif geliyor. Negatif gelmesi de bunun tam tersi şekilde olduğunu göstergesi. E, işte buradan THD'yi çektiğimizde eşitlikte bu da 0.577p geliyor. Bakın burada negatif geliyor. Negatif gelmesinin nedeni HD'nin bunun işaretinin tam tersi yönde olduğunun göstergesi. Ve daha sonrasında bizim total strain enerjimizi hesaplayabilmemiz için gerekli olan N değerlerini bulmuş, F değerlerini bulmuş oluyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça için 7 parçanın her biri için kuvvetlerimizi biliyoruz ve yerine yazıyoruz. İşte birinci şu açalım hemen. BG için yazıyoruz. BG için eksi 0.577. İkinci değerimiz 0.2885p BC için. Daha sonra GC için 0.577p. GH için eksi 0.577p. CH için 0.577p. TCD için 0.2885p. THD için eksi 0.577p. Bakarsanız sırayla her biri için N değerleri, F değerleri. Bunların L işte bölü 2A'yı dışarı alarak parantez içinde her birinin e, işte toplamını e, yazıyoruz, ifade ediyoruz. Buradan total strain enerjiyi 1.808 P kare L bölü 2AE şeklinde ifade edebiliyoruz. Bir de ikinci formülasyondan bildiğimiz üzere bu da zaten Castigliano'nun e, Castigliano teoreminin bize kullanabileceğimiz kısmı. E, strain enerji işte bulduğumuz total strain enerjinin P'ye göre kısmi e, türevi bize e, vertical deflection'ı veriyor C noktasındaki. Buradan türevini aldığımızda şu ikiyi başa atarız çarpım şeklinde. Bu da alttaki 2'yi götürür. 1.800p çarpı LAE gelir. Bu da işte bizim deflection C noktasındaki deflection değerimiz olur. Bu şekilde sorunun çözümü.